Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın değerli ve güzel insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli izleyiciler, konumuz Sıla Yolu. Yoğun yoğun yollardasınız biliyorum. Bazılarımız gidiyoruz, gurbetten Türkiye'ye doğru gidiyoruz. Bazılarımızın da tatili bitti, işe başlamamız lazım ve geri dönüyoruz. Değerli izleyiciler, değerli vatandaşlarım, giderken de gelirken de dikkat edilecek tabii ki kanunlar ve kurallar var. Gümrüklerden neler geçirebiliriz? Bakın, İsviçre'de yaşayan bir vatandaşımızın, bir gurbetçimizin başına ne gelmiş? Üzücü bir haber ama bu haberi size iletmek istiyorum. Neden? Sizler de bunu öğrenmeniz lazım. Bakın, yani bir şişe ilaç için adamcağızın başına ne gelmiş? Yüksek bir miktarda para ödemiş. O parayla gelecek 100-200 sene için o ilaçtan İsviçre'de de herhalde satın alabilirdi. Ama bu neden oluyor? Bilmemezlikten oluyor ve benim Murat Bozdağ'ın, benim görevim değerli izleyiciler sizi aydınlatmak, sizi bilgilendirmek. Onun için rica edeceğim, bakın sonuna kadar izleyin. Bu haberden sonra size daha fazla bilgiler de vereceğim. Neler getirebilirsiniz, ne kadar miktar, detaylı olarak onun da üzerinde duracağız. Şimdi hiç fazla vaktinizi almadan bakın ne olmuş ne bitmiş. Gümrükte yanında mantar ilacı bulunan gurbetçiye 3.800 euro ceza. Şimdi diyeceksiniz, mantar ilacı, değerli izleyiciler, bu mantar ilacı bahçelerde kullanıyor. Almanca Engerling, Türkçe baktım ismi melekmiş. Şöyle ufak kurt gibi yer altında yaşayan bir hayvan bu. Mayıs, Haziran ayında 4 senede bir topraktan çıkıp bunlar nasıl kelebek gibi oluyorlar? Yok, kelebek değil. Yani bir arı gibi oluyorlar ve uçuyorlar, tekrar yumurtalıyorlar ama bahçelere büyük zararları var. Neden? Otların köklerini yiyorlar. Bu ilaç onun için. Bakın, gümrükte yasaklı madde şoku. Gurbetçiye 3.800 euro ceza. Sanki adamcağız bir tır ilaç getirdi. Yani akıl almayacak bir olay. Ben çok üzüldüm. Türkiye'de tatilini geçirdikten sonra İsviçre'ye dönmekte olan bir gurbetçi Hırvatistan gümrüğünde beklenmedik bir ceza ile karşılaştı. Ben şahsen Hırvatistan gümrüğüne geldiğim zaman, Türkiye'den gelirken diyorum tamam, kurtulduk, bundan sonra geçeriz. Hırvatistan, Slovenya, Avusturya, bundan sonra gümrükler bitti. Ama bakın adamcağızın başına ne gelmiş? Yanında bulundurduğu 1 litre, bir kamyon, bir tır, bir tren dolusu değil, yani bir konteyner dolusu değil. Yanında bulundurduğu 1 litre mantar ilacı nedeniyle 3.800 euro para cezası kesilen gurbetçi pasaportuna da el konulduğunu belirterek yaşadığı şoku şöyle anlattı. Yasak olduğunu bilseydim tabii ki getirmezdim. İsviçre'de yaşayan ve Türkiye'den dönerken karayolunu kullanan gurbetçi Hırvatistan sınırında durduruldu. Beraberinde getirdiği mantar ilacının yasaklı madde kapsamında olduğu gerekçesiyle ağır bir ceza ile karşılaştı. Değerli izleyiciler, değerli vatandaşlarım, bunlar böyle konular bilmemezlikten geliyor. Yani bu arkadaşımız, vatandaşımız bilseydi hiç o 1 litre ilaçla gümrükte uğraşır mıydı? Buradan alırdı. Aynısını burada Landi'de satılıyor. Şimdi Landi'nin reklamını yapmak istemiyorum ama Landi'de satılıyor. 50-55 frank euro diğerinde bir ilaç bu. Eğer yasak olduğunu bilseydim kesinlikle getirmezdim diyen gurbetçi, gümrük görevlilerinin kendisine ve eşine kötü davrandığını da sözlerine ekledi. Biraz sert davranıyorlar. Benim de başıma geldi. Sırf Hırvatistan değil, öbür gümrük kapılarını da şimdi saymayacağım ama bir şey buldukları zaman yani sert davranıyorlar. Önüme sadece bir kağıt koyup imzalamamı ve parayı peşin ödememi istediler. Sanki herkesin cebinde öyle pat diye 3.800 euro para çıkacak. Bu adam tatilden geri dönüyor. Akıl var, mantık var. Yanımda nakit yoktu. Tabii ki olamaz. Kartla ödemek istedim ancak bu sefer de 100 euro komisyon istediler. Bakın. Değerli izleyiciler, böyle şeylerde işte elimiz kolumuz bağlı oluyor ve bir şey yapamıyoruz. Elimizden evraklarımızı da alıyorlar ve mecbursun ondan sonra istediği parayı ödemeye. Aynı noktada çok sayıda araca ceza kesildi. Bunun içinde bir şey söylemek istiyorum bu konu içinde. Gümrüklerde neden
Bu gümrük memurların başlarında tabii müdürleri var. Bunlara baskı yapıyorlar. Arayın, arayın, arayın. Kesebildiğiniz kadar ceza kesin. Tabii ki bu o ülke için bir gelir oluyor. Bakın 1 litre ilaç için 3.800 euro, 100 euro da komisyon. Oh ne güzel yavrum. Gurbetçi aynı kontrol noktasında birçok Alman plakalı aracın da benzer cezalarla karşılaştığını ifade etti. Para makinesi. 3.000 ila 5.000 euro arasında değişen cezaların sıkça kesildiğine şahit olduğunu belirterek özellikle Türkiye'den dönüş yapan vatandaşları uyardı. Değerli izleyiciler, unutmadan söylemek istiyorum. Bakın moda oldu, zayıflamak için iğneler kullanılıyor. Avrupa'da bu iğneler tabii ki daha pahalı olduğu için, arada fiyat farkı olduğu için bazı vatandaşlarımız bunu Türkiye'den eczanelerden alıp kendileri arabayla Avrupa'ya getiriyorlar. Aynı olay oldu. Macaristan sınırında bir vatandaşımız yakalandı. Yüksek bir ceza verildi. Bakın dikkat edin. Belki şimdi diyeceksiniz ama benim ilaçlarım var. Değerli izleyiciler, ilaçlarınız varsa size doktorunuz reçete yazsın. İngilizce reçete yazsın. O reçeteyle gidin gelin ve kanunen 3 aylık ilaç serbest. Yani şimdi Avrupa'dan birisi Türkiye'ye gidiyorsa 3 ay, 4 ay, 5 ay kalacaksa 3 aylık ilaç yanına getirme hakkı var. Ve yanınıza lütfen ve lütfen İngilizce reçete alın. Uzmanlar uyarıyor, gümrükler kurallarını mutlaka kontrol edin. Değerli izleyiciler, bu konuya da biraz sonra geleceğim. Seyahat eden vatandaşların gittikleri ülkelerin gümrük yasalarını önceden araştırması gerektiği bir kez daha ortaya çıktı. Özellikle tarım ilaçları, bakın tarım ilaçları, bitkisel ürünler ve bazı ilaçlar, kendi kullandığımız, mesela biraz evvel dediğim gibi zayıflamak için iğne, birçok Avrupa ülkesinde sıkı denetime tabi olabiliyor. Bu olay yurt dışı seyahatlerinde gümrük kurallarının göz ardı edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Benzer cezalarla karşılaşmamak için seyahat öncesi ilgili ülkenin gümrük politikalarını öğrenmek hayati önem taşıyor. Değerli izleyiciler, şimdi sizden rica ediyorum. Siz seyahat ederken gümrük kurallarını önceden kontrol ediyor musunuz? Nasıl ediyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Sizin de başınıza böyle bir şey geldi mi? Gümrükte ceza ödediniz mi? Ve isterseniz tabii ki benimle irtibata geçin, bir videoda yapabiliriz. Bana ulaşabilirsiniz. Nereden ulaşabilirsiniz? Instagram'dan bana yazabilirsiniz veyahut da yorumların altına yazın. Bir yolunu buluruz yani görüşmek için. Şimdi biraz evvel size dedim, detaylı olarak bakacağız. Değerli izleyiciler, bu videonun altında da linki var. Gümrüklerden neler geçirebiliriz? En mühim olan nokta şu. Bakın, Türkiye'den dönerken çok gurbetçilerimiz, vatandaşlarımız, Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız bilmiyor. Diyorlar ki kişi başı diyor, ben diyor Türkiye'den Bulgaristan'a geçerken 1 karton sigara götürebilirim. Yasak. Bakın defalarca söyledik, yasak. Kişi başı 18 yaş üzeri 2 paket. 2 paket serbest. Yani 2 kişiysen arabada 4 paket serbest. Ondan fazlası sigaralarına el koyuyorlar ve ceza yazıyorlar. Biraz evvel dediğim gibi bakın değerli izleyiciler, artık bu gümrük memurları da yukarıdan, müdürlerinden baskı olduğu için bir şey bulmaları lazım. Artık arıyor. Yani eskiden bundan 20 sene 30 sene bir şey demiyorlardı ya. Göz önünde götürüyorduk böyle ilaçları. Kimse bir şey demiyordu. Ama artık yani öyle bir baskı var ki bunların başında da bir şey bulmaları lazım. Ceza yazmaları lazım. Yani günde şu kadar para almaları lazım. Onun için didik didik bizi arıyorlar. Biraz evvel dediğim gibi ben şahsen Türkiye'den gelirken Sırbistan'dan çıktım, Hırvatistan'a girerken diyordum tamam bundan sonra kurtulduk, geçeriz. Öyle değil. Hırvatistan'dan geçerken bir baktım sağ tarafta belki 7 tane 8 tane araba çekmişler. Hepsini komple boşaltmışlar arabaların. Bütün çantaları indirmişler. İnanın bana, hatta bir kere giderken de görmüştüm ve resmini short videosu olarak atmıştım. Yani inanılmaz bir şekilde
didik didik aranıyor. Hırvatistan'a geldiğiniz zaman zannetmeyin yani tamam kurtulduk bundan sonra geçeriz diye. Ben kendi gözlerimle gördüm. Sizler ne yaşadınız? Başınıza geldi mi? Bir ceza ödediniz mi? Ne için ödediniz? Bana yorumlarda yazın. Ben öğreneyim. Gurbetçilerimiz öğrensin, abonelerimiz öğrensin değerli izleyiciler ve sizden ricam. Videomu sizler de paylaşırsanız, sesimizi daha fazla ileri duyurursak daha da fazla vatandaşlarımıza yardımcı olmuş oluruz. Sizden rica edeceğim. Sizler de paylaşın, komşuya söyleyin. Videoyu paylaşmasam bile yani iş yerinde de söyleyebilirsin. Bak filanca birisi İsviçre'den 1 litre ilaç için, bahçede kullanacağı ilaç için, sanki adam esrar götürüyor, 3.800 euro ceza ödemiş diye söylerseniz tabii ki memnun olurum. Şimdi daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Kendinize dikkat edin, sıhhatinize dikkat edin. Sıhhatli kalın, benimle kalın, hoşça kalın. Murat.